İyi bir monitoring sistemi ve subwoofer neden önemli? Herkese merhaba, ben CEO'dan Cenk Eröge. Öncelikle kanala hoş geldiniz. Bu burada başlattığımız yeni prodüksiyon serisinin ilk videosu. Bundan sonra bu kanalda müzik prodüksiyonu, mix, sound design ve kullandığımız teknikler üzerine daha fazla içerik paylaşacağız. Ama başlamadan önce bu kanalın ne hakkında olduğunu biraz anlatmak istiyorum. Burada size bunu yaparsanız dinlenmeleriniz uçar veya şu plugin'i kullanırsanız en iyi level sizi imzalar gibi şeyler anlatmayacağız. 5 adımda başarılı prodüktör olun tarzı formüller de vermeyeceğiz. Çünkü açıkçası siz zaten müzik yapmayı biliyorsunuz. Zaten kendi fikirleriniz, kendi sesiniz ve kendinizi ifade etme biçiminiz var. Bizim burada yapmak istediğimiz şey biraz daha farklı. Yıllar boyunca müzik üretirken, mix yaparken, deneyerek, hata yaparak ve bazı şeyleri tekrar tekrar öğrenerek edindiğimiz tecrübeleri sizinle paylaşacağız. Sihirli formüller yok, kestirme yollar yok. Sadece daha doğru kararlar vermenize ve zaten sahip olduğunuz üretim becerilerini daha da geliştirmenize yardımcı olacak bilgiler var. Ve bu serinin amacı da tam olarak bu. O yüzden ilk videomuza bence en temel konulardan biriyle başlayalım. Monitoring. Yani stüdyoda yaptığımız müziği nasıl duyduğumuzdan. İyi monitörler neden önemli? Subwoofer bize gerçekten ne kazandırıyor? Ve neden subwoofer eklemek aslında sadece daha fazla bas duymak anlamına gelmiyor? Çünkü müzik yaparken verdiğimiz bütün kararları duyduğumuz şeye göre veriyoruz. Bir şey yanlış duyuyorsak doğru bir karar vermemiz de oldukça zor. O yüzden biraz bunlardan bahsedelim. İyi ekipman neden önemli? Öncelikle iyi ekipman dediğimizde sadece pahalı ekipmanlardan bahsetmiyoruz. Bir stüdyo monitörünün amacı müziğinizi daha güzel veya daha etkileyici göstermek değil, tam aksine size müziğinizde gerçekten ne olduğunu göstermek. İyi bir monitoring sistemi sayesinde transient detaylarını, frekans dengesini, stereo görüntüyü, derinliği ve dinamikleri çok daha doğru duyabilirsiniz. Kick yeterince güçlü mü? Bas kontrol altında mı? Tizler fazla mı agresif? Stereo görüntü dengeli mi? Bütün bunları daha rahat değerlendirebilirsiniz. Ve bunları doğru duyabildiğiniz zaman karar vermekte çok daha kolay hale geliyor. Ama monitoring sisteminiz size yanlış bilgi veriyorsa aslında olmayan problemleri düzeltmeye başlayabilirsiniz. Mesela monitörünüz belli bir frekans aralığını yeterince iyi veremiyorsa siz de o frekansı mixin içinde gereğinden fazla açabilirsiniz. Ya da odanız belli bir frekansı olduğundan daha fazla gösteriyorsa siz de onu gereğinden fazla kısmaya başlayabilirsiniz. Sonuçta stüdyoda kulağa güzel gelen ama başka sistemlerde aynı şekilde çalışmayan bir mix ortaya çıkabilir. Yani iyi ekipman sizin daha yaratıcı olmanızı sağlamıyor. Daha doğru karar vermenizi sağlıyor. Pahalı ekipman tek başına yeterli değil. Burada önemli bir ayrım var. Pahalı ekipmana sahip olmakla doğru monitoring sistemine sahip olmak ayrı şeyler. Dünyanın en pahalı monitörlerini alıp akustik olarak problemli bir odaya koyarsanız yine yanlış kararlar verebilirsiniz. Çünkü monitoring sistemini bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Monitörlerimiz, subwoofer'ımız, odanın akustiği, hoparlörlerin konumu, dinleme pozisyonumuz, kalibrasyon ve tabii ki sistemi ne kadar iyi tanıdığımız. Bunların hepsi işin bir parçası. Bu zincirin herhangi bir yerinde ciddi bir problem varsa bütün sistem bundan etkileniyor. O yüzden sadece hangi monitörü almalıyım diye düşünmemek gerekiyor. Monitörler duvardan ne kadar uzakta, dinleme pozisyonumuz doğru yerde mi, sağ ve sol taraf simetrik mi, odamız özellikle düşük frekanslarda nasıl davranıyor? Bunların hepsi önemli. Ve konu düşük frekanslara geldiğinde işin içine subwoofer da giriyor. Subwoofer neden önemli? Low-end elektronik müzik prodüksiyonunun hem en önemli hem de en zor taraflarından birisi. Kick ve bass parçanın enerjisinin çok büyük bir bölümünü taşıyor. Aynı zamanda headroom'un da önemli bir kısmını kullanıyorlar. Daha küçük monitörler düşük frekansların bir bölümünü tabii ki verebilir ama en alt frekansları yeterince güçlü ve doğru bir şekilde duyamayabilirsiniz. İşte burada problem başlıyor. Çünkü saf frekanslarını doğru duyamıyorsanız eksik bilgiyle karar vermeye başlıyorsunuz. Bas size zayıf gelebilir ve seviyesini yükseltebilirsiniz. Ya da aslında parçanın hiç ihtiyacı olmayan kadar sub ekleyebilirsiniz. Sonra parçayı bir club sisteminde, büyük bir PA sisteminde, arabada veya subwoofer kullanan başka bir stüdyoda dinlediğinizde bir anda bas gereğinden fazla gelebilir. Hatta tamamen kontrolsüz hale de gelebilir. Çünkü aslında mixinizde olmayan bir problemi düzeltmeye çalışıyordunuz. Doğru şekilde kurulmuş bir subwoofer ise size duyamadığınız o bölge hakkında daha fazla bilgi verir. Subwoofer bize ne duyuruyor? Doğru kalibre edilmiş bir subwoofer, kick ve bass arasındaki ilişkiyi çok daha net duymamızı sağlar. Mesela kick'in en alt frekanslardaki kuyruğu ne kadar uzun? Bass'ta ne kadar sub enerjisi var? Kick ve bass birbirini destekliyor mu? Yoksa aynı alan için birbirleriyle mi yarışıyorlar? Bunları çok daha rahat anlayabilirsiniz. Aynı zamanda sidechain'i, faz ilişkilerini, düşük frekanslardaki dinamikleri ve farklı bas notalarının birbirleriyle olan dengesini de daha iyi değerlendirebilirsiniz.
Bunlar özellikle melodik tekno, progressive house, tekno ve tech house gibi türlerde gerçekten önemli. Çünkü bu türlerde kick ve bass arasındaki ilişki parçanın ne kadar güçlü, temiz ve profesyonel duyulduğunu ciddi şekilde etkiliyor. Ama burada amacımız mümkün olduğunca büyük bir low end yapmak değil, kontrollü, dengeli ve farklı sistemlerde düzgün çalışabilen bir low end yapmak. Bizim stüdyoda ne değişti? Bizim stüdyoda Neumann KH120 monitörler ve Presonus Eris Sub 10 kullanıyoruz. Subwoofer'ı ekledikten sonra fark ettiğimiz en büyük şey basın daha yüksek olması değil, asıl fark daha az tahmin etmeye başlamamızdı. Kick, bass ve genel low end konusunda karar verirken kendimize çok daha fazla güvenmeye başladık. Bence doğru bir monitoring sisteminin en büyük avantajlarından biri de bu. Prodüksiyonun daha erken aşamalarında daha doğru kararlar verebiliyorsunuz. Bir sesi sonradan bir sürü işlem kullanarak kurtarmaya çalışmak yerine problemin ne olduğunu daha baştan fark edebiliyorsunuz. Hatta bazen bir sesi düzeltmek yerine en başından doğru sesi seçmek çok daha büyük bir fark yaratıyor. Ve bence doğru monitoringin en büyük avantajlarından biri de bu. Problemleri mixin sonuna gelmeden fark etmenizi sağlıyor. Ama subwoofer işleri daha da kötü yapabilir. Tabi burada önemli bir uyarı yapmak gerekiyor. Bir subwoofer'ı odaya koymak işi otomatik olarak çözmüyor. Hatta yanlış yerleştirilmiş veya yanlış ayarlanmış bir subwoofer hiç subwoofer kullanmamaktan bile daha fazla problem yaratabilir. Subwoofer'ın seviyesini böyle daha güzel duyuluyor diye ayarlamamalısınız. Amaç daha heyecanlı bir bas duymak değil, amaç subwoofer'ın ana monitörlerle doğal ve dengeli bir şekilde çalışması. Subwoofer fazla açıksa gerçekte olduğundan daha fazla low end duyarsınız. Sonra mixinizden gereğinden fazla bas çıkarmaya başlarsınız ve başka sistemlerde mixiniz ince duyulabilir. Subwoofer çok kısıksa da tam tersini yaparsınız ve gereğinden fazla bas eklersiniz. Bu yüzden crossover frekansı, faz, volüm, yerleşim ve subwoofer ile monitörler arasındaki zamanlama ilişkisi gibi şeylerin hepsini doğru şekilde ayarlamak gerekiyor. Ve maalesef her oda için geçerli olan tek bir ayar yok. Doğru ayar monitörlerinize, subwoofer'ınıza, odanızın boyutlarına ve dinleme pozisyonunuza göre değişiyor. Ve burada işin en önemli parçalarından biri daha var, odanız. Düşük frekanslar odadan inanılmaz derecede etkileniyor. Özellikle küçük odalarda bazı frekanslar belli noktalarda birikebilirken başka noktalarda tamamen kaybolabilir. Yani odanın bir bölümünde bas inanılmaz yüksek gelirken birkaç adım başka bir yerde neredeyse hiç bas duyamayabilirsiniz. Eğer sizin dinleme pozisyonunuzda bas zayıf geliyorsa bunu mixin içinde düzeltmeye çalışabilirsiniz. Ama problem aslında mix olmayabilir. Problem odanız olabilir. Özellikle düşük frekanslarda odanın boyutları ve hoparlörlerin konumu duyduğunuz şeyi ciddi şekilde değiştirebilir. Bu yüzden subwoofer kullandığınızda odanın nasıl davrandığını da bilmeniz gerekiyor. Hoparlörlerin yerleşimi, dinleme pozisyonu, bass trapping ve oda ölçümleri burada gerçekten önemli hale geliyor. Çünkü subwoofer size daha fazla low end hakkında bilgi verirken odanızda o low end'i nasıl duyacağınızı belirliyor. Yani iyi bir monitoring sistemi sadece iyi monitörlerden veya iyi bir subwoofer'dan oluşmuyor. Bütün sistemin birlikte doğru çalışması gerekiyor. Sonuç olarak iyi ekipman sizin için müzik yapmayacak, size melodi yazmayacak, aranjenizi yapmayacak, sanatsal bakış açınızı da geliştirmeyecek. Ama yaptığınız müziği çok daha doğru değerlendirmenizi sağlayacak. Daha az tahmin edeceksiniz. Daha doğru kararlar vereceksiniz ve yaptığınız mixin farklı sistemlerde düzgün çalışması çok daha mümkün hale gelecek. Bir subwoofer'ın asıl amacı odayı sallamak, camları titretmek değil. Asıl amacı kickiniz, basınız ve low end'iniz hakkında size daha doğru bilgi vermek. Bunun için dünyanın en pahalı ekipmanlarına sahip olmanız da gerekmiyor. Elinizdeki ekipmanı doğru konumlandırmanız, doğru şekilde ayarlamanız ve sisteminizi gerçekten tanımanız çok daha önemli. Önümüzdeki videolarda bu konuyu biraz daha ileri taşıyacağız. Bu konuları Studio One'ın içinde de göstereceğiz. Kick ve bası nasıl işlediğimizi, aralarındaki dengeyi nasıl kurduğumuzu, sidechain ve frekans kontrolünü nasıl kullandığımızı birlikte tabii inceleyeceğiz. Bütün bunları yaparken kullandığımız pluginlere de değineceğiz. Bu serinin ilk videosunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım hem faydalı olmuştur hem de monitoring konusunda bazı şeylere biraz farklı bakmanızı sağlamıştır. Daha fazla prodüksiyon içeriği için burada olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve müzik yapmaya devam edin.